kahramanlarından biri kılıcımı öğrendi. Onu çaldı ve evine götürdü. Onun gücüyle dünyasını yönetmek istedi. İşte sonuç bu. Bugüne kadar bu kanalda bir sürü güç sıralaması videosu yaptık. En güçlü uzaylıları konuştuk, en tehlikeli düşmanları konuştuk, hatta bazı formların neden abartıldığını bile tartıştık. Ama bugün konsepti biraz değiştiriyoruz. Bu sefer Ben 10 serisindeki en güçlü 10 kılıcın güç sıralamasını yapacağız. Çünkü Ben 10 evreninde bugüne kadar birbirinden farklı ve güçlü bir sürü kılıç gördük. Bu videoda Ben 10 evrenindeki en güçlü 10 kılıcı ekranda gördüğümüz başarılarına göre sıralayacağız. Hazırsanız Ben 10 evrenindeki en güçlü 10 kılıcın güç sıralamasına başlayalım. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Numara Kyber Sword. Kyber'ın seri içinde kullandığı bu kılıç klasik bir metal silah değildir. Gelişmiş avcı teknolojisiyle güçlendirilmiş, enerji destekli bir yakın dövüş silahıdır. Omniverse serisi boyunca Kyber'ın Ben 10'ın uzaylı formlarına karşı özel ekipmanlar kullandığını görmüştük ve bu kılıç da tam olarak o profesyonel avcı kimliğine uygun şekilde tasarlanmıştı. Bu kılıç yüksek kesme gücüne sahip ve dayanıklı uzaylı formlarına karşı ciddi hasar verebilir. Darbe anında yalnızca fiziksel değil, enerji temelli hasar da bırakabildiği için sıradan bir çelik kılıçtan çok daha etkilidir. Ancak bu silahın enerjisi büyük seviyelerde değildir. Bağımsız bir güç kaynağına sahip değildir. Gücünün büyük bir kısmı Kyber'ın savaş tecrübesi, taktik zekası ve avcı disipliniyle birleştiğinde ortaya çıkar. Yani kılıç tek başına evrensel ölçekte bir tehdit oluşturmaz. Onu tehlikeli yapan şey kullanıcısıyla olan uyumudur. Bu yüzden güçlü ve ölümcül olsa da listenin üst sıralarında göreceğiniz kılıçların altında kalıyor. 9 numara Ion Energy Sword. Benim ne yapacağım hiç belli olmaz. Bunu sakın unutma. Tahmin edilemez ama zayıf. Bak, kılıç böyle olur. Ion'un enerji kılıcını 9. sıraya koymamın sebebi şu. Bu silah güçlü görünse de kozmik güçlere sahip değildir. Kılıç tamamen yoğunlaştırılmış enerjiden oluşuyor ve hızlı, ölümcül ve temas ettiği hedefte hem kesici hem de enerji hasarı bırakabiliyor. Özellikle duello tarzı yakın dövüşte oldukça tehlikeli görünüyor. Ayrıca kullanıcısı olan Ion bir zaman yolcusu olduğu için kılıç dolaylı olarak kron enerjiyle bağlantılı sayılabilir. Ancak sorun şu, dizi içinde bu kılıcın büyük etki yarattığına dair net bir kanıt yoktu. Yani gösterilen güç seviyesi daha çok lokal ve bireysel çatışma düzeyinde kalıyor. Ayrıca bu silah bağımsız bir güce sahip değil. Büyük ölçekte kullanıcısına bağlıdır. Savunma, enerji emme veya gerçeklik manipülasyonu gibi ekstra özellikleri de görünmediği için üst sıralardaki kılıçlara kıyaslandığında geride kalıyor. Güçlü ama sınırlı bir kılıç olduğu için bu kılıcı 9. sıraya koymak mantıklı görünüyor. 8 numara Tibetan Fire Sword. Ben 10 Omniverse serisinde gördüğümüz Tibetan Fire Sword mistik kökenli ve element temelli bir kılıçtır. Bu silahın en belirgin özelliği yoğun ısı ve alev üretme kapasitesidir. Kullanıldığında yalnızca kesici bir darbe oluşturmaz. Temas ettiği noktada yakıcı ve eritici bir etki de bırakabilir. Özellikle karanlık ya da doğaüstü tehditlere karşı tasarlanmış gibi duran yapısı onu sıradan bir yakın dövüş silahından daha tehlikeli hale getiriyor. Alev temelli saldırıları sayesinde savunmaları zorlayabilir ve alan kontrolü sağlayabilir. Ancak bu kılıcın gücü element bazlıdır ve büyük ölçüde ateş enerjisiyle sınırlıdır. Yani çok yönlü bir kozmik silah değildir. Belirli bir güçlüğüne odaklıdır. Aşırı dayanıklı ya da ateşe dirençli varlıklara karşı etkinliğe düşebilir. Ayrıca gösterildiği kadarıyla ekstra savunma, enerji emme veya gerçeklik düzeyinde etki gibi özellikler taşımaz. Bu nedenle güçlü ve tematik olarak etkileyici olsa da etki alanı ve güç ölçeği sınırlı kalır. Tam da bu yüzden listede 7. sırada yer alması mantıklıdır. Etkili bir element silahı fakat daha üst düzey ve çok yönlü kılıçların gerisinde kalıyor. 7 numara Petrosapian Sword.
Bana verdiğin acıdan fazla canını yakacak bu. Petro Sapiens Sword yani elmas kafanın kollarından oluşturduğu kristal kılıçlar Benten evreninde en dayanıklı doğal silahlardan biridir. Bu silahlar dışarıdan üretilmiş bir teknoloji değildir. Doğrudan Petrosapien biyolojisinin bir uzantısıdır. Elmas kafa kristal yapısını yoğunlaştırarak kolunu keskin ve son derece sağlam bir bıçağa dönüştürebilir. Bu da silahın hem fiziksel olarak çok dayanıklı hem de kullanıcıyla tamamen senkronize olmasını sağlar. Darbe gücü oldukça yüksektir ve sıradan enerji saldırılarına karşı kolay kolay parçalanmaz. Seri içinde bu kristal kılıçların en dikkat çekici başarısı İyon'un zaman temelli saldırılarına karşı dayanabilmesidir. İyon'un krono enerjisi birçok varlığı zorlayabilirken Petrosapien kristal yapısı bu etkiyi tanklayabilecek kadar stabil ve dirençli olduğunu göstermiştir. Bu da silahın sadece keskin değil aynı zamanda yüksek enerji direncine sahip olduğunu kanıtlıyor. Ancak bu kılıçların bir sınırı da vardır. Her ne kadar çok dayanıklı olsalar da tamamen yok edilemez değiller. Nitekim seri içinde Malgax'ın gelişmiş enerji kılıçları tarafından parçalanabildiklerini görmüştük. Bu durum kristal yapının aşırı yoğun ve ileri seviye enerji karşısında kırılabileceğini gösteriyor. Yani Petrosapien Sword hem savunma hem de saldırı açısından çok yönlü ve güvenilir bir silah olsa da mutlak bir güce sahip değildir. Tam da bu yüzden listede 6. sırada yer alması mantıklıdır. Yüksek dayanıklılık ve enerji direnci hatta zaman gücüne karşı bile ayakta kalabilen bir kılıçtır. Fakat daha üst düzey enerji saldırıları tarafından yok edilebilir olması onu zirveden uzak tutuyor. 6 numara Malgax Sword. Benten Omniverse serisinde gördüğümüz Malgax Sword, Vilgax'ın Malware zırhını absorbe ederek Malgax formuna ulaştıktan sonra üretebildiği enerji silahlarıdır. Bu form sayesinde Vilgax tıpkı bir galvanik mekamorf gibi bedeninden teknolojik silahlar üretebilir bir hale gelmişti. Kendi kollarını iki ayrı enerji kılıcına dönüştürmesi de bunun en net göstergesidir. Bu kılıçlar sıradan enerji bıçakları değildir. Hem yüksek ısı hem de yoğunlaştırılmış yıkıcı enerji barındırırlar ve darbe anında sadece kesmez aynı zamanda parçalarlar. Seride en dikkat çekici sahnelerden biri bu kılıçların elmas kafanın kristal kollarını doğrudan parçalayabilmesidir. Petrosapien kristali normalde aşırı dayanıklı ve enerjiye dirençli bir yapıya sahipken Malgax'ın ürettiği kılıçlar bu savunmayı kırabilecek seviyedeydi. Bu da silahın ham güç açısından oldukça üst düzey olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu kılıçlar Vilgax'ın fiziksel gücüyle birleştiğinde yakın dövüşte neredeyse edici bir üstünlük sağlıyorlar. Ancak bu silahların gücü tamamen Malgax formuna bağlıdır. Yani bağımsız bir güce sahip değiller. Kullanıcıdan ayrı düşünülemezler. Bu formdan bağımsız bir şekilde bu silahları kullanmak mümkün değildir. Güçleri son derece yıkıcıdır ama etki alanları daha çok savaş ölçeğindedir. Bu yüzden listede 6. sırada yer almaları mantıklıdır. Ham güçleri ve dayanıklı kristalleri parçalayabilmeleri onları ciddi bir tehdit yapıyor. Fakat bağımsız ve çok katmanlı güçlere sahip üst düzey kılıçların seviyesine çıkamazlar. 5 numara Vilgax Champion Sword. Sormana çok sevindim. Benten Alien Force döneminde gördüğümüz Vilgax'ın şampiyon kılıcı onun en tehlikeli ve en çok yönlü silahlarından biridir. Bu kılıç yalnızca kesici bir enerji silahı değildir. Aktif olarak form değiştirebilen, savunma ve saldırıyı aynı anda sunabilen gelişmiş bir savaş aracıdır. Kendi kendine alev üretebilir, enerji ışınlarını yansıtabilir ve yapısını kristal bir forma dönüştürerek son derece sert bir savunma katmanı oluşturabilir. Hatta bu kristal form parlak taşı yok edebilecek kadar güçlüdür. Üstelik kristal kaplama olmadan bile inanılmaz derecede keskindir ve parlak taş gibi enerji emme ve dayanıklılık konusunda üst düzey bir uzaylıyı rahatlıkla kesebilmiştir. Bu kadar çok yönlü olması onu sıradan bir enerji kılıcından ayırıyor. Hem ham fiziksel kesme gücü vardır hem de enerji manipülasyonu yapabilir. Saldırı sırasında alevle yakabilir, savunma anında kristal zırh oluşturabilir ya da gelen ışınları geri sektirebilir. Yani tek boyutlu bir silah değildir. Duruma göre adapte olabilen bir savaş aracıdır.
Tam da bu yüzden listede üst sıralarda yer alması mantıklıdır. Yıkıcı gücü yüksek, savunma kapasitesi güçlü ve farklı enerji türlerine karşı dayanıklıdır. Ancak gösterilen güç ölçeği savaş ve karakter seviyesiyle sınırlı kaldığı için daha kozmik ve evrensel etki gösteren silahların gerisinde kalıyor. Buna rağmen çok yönlülük ve savaş içi etkinlik açısından listenin en güçlü kılıçlarından biridir. 4 numara Excalibur. Bu şeyler de nedir? Gerçekten de düşmanların gerçekten çok iğrenç. Sanki ben seçiyorum onları. Ah, izninle lütfen. İki yumruk daha atsaydım kapıyı çoktan açmıştım. Yumruklarını onun... Benton Omniverse serisinde gördüğümüz Excalibur serideki en efsanevi kılıçlardan biridir ve özellikle gelecekte Kain Green tarafından kullanılıyor. Bu kılıcın en önemli özelliği herkes tarafından kullanılamamasıdır. Excalibur taşın içine gömülüdür ve onu yalnızca gerçekten layık olan biri çıkartabilir. Dizide güçlü karakterler, hatta Ben Tennyson'ın uzaylı formları bile bu kılıcı yerinden oynatamazken Kain'in onu hareket ettirmesi ve gelecekte kullanabilmesi kılıcın seçici ve mistik bir doğaya sahip olduğunu gösteriyor. Güç açısından bakıldığında Excalibur yalnızca sembolik bir silah değildir. Oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir ve kalın metal alaşımları bile kolaylıkla kesebildiğini göstermişti. Ayrıca enerji saldırılarını engelleyip saptırabilecek kadar sağlamdır. Bu da onu hem saldırı hem de savunma açısından oldukça güvenilir bir silah haline getiriyor. Aynı zamanda efsaneye göre Excalibur'u kullanan kişinin savaşta yenilmez olabileceği söylenmişti. Yani kılıç yalnızca kesme gücüyle değil, kullanıcıya verdiği avantajlarla da güçlü kabul ediliyor. Ancak bu kılıcın bazı sınırlamaları da vardı. Öncelikle Excalibur'un en büyük şartı layık bir kullanıcıya ihtiyaç duymasıdır. Yani herkes tarafından kullanılamaz ve gücü doğrudan kullanıcıya bağlıdır. Ayrıca seride gösterilen yetenekleri daha çok fiziksel dayanıklılık ve kesme gücü üzerine kuruludur. Gerçekliği değiştirebilen, zamanı manipüle eden veya devasa enerji patlamaları oluşturan bir silah olarak gösterilmemişti. Tam da bu yüzden bu kılıcın 4. sırada yer alması oldukça mantıklıdır. Excalibur son derece dayanıklı, keskin ve efsanevi bir silahtır. Aynı zamanda yalnızca seçilmiş kişiler tarafından kullanılabilmesi onu özel kılar. Ancak gücü daha çok savaş ve bireysel mücadele ölçeğinde kalıyor. Yani evreni etkileyen ya da daha çok büyük enerji seviyeleri gösteren silahların biraz gerisinde kalıyor. Buna rağmen Benten evrenindeki en güçlü ve en saygın kılıçlardan biri olarak listenin üst sıralarında yer almayı kesinlikle hak ediyor. 3 numara Sword of Ekchuash. Muhteşem. Bana getirin. Benten Klasik serisinin Nihai Silah adlı bölümünde bahsi geçen Sword of Ekchuash seride doğrudan çok uzun süre kullanılmamış olsa da Benten evrenindeki en gizemli ve en tehlikeli silahlardan biri olarak gösterilmişti. Bu kılıç eski bir Maya tanrısı olan Ekchuash adına yapılmış efsanevi bir silahtır ve bölümde karakterler tarafından inanılmaz derecede güçlü bir kılıç olarak anlatılmıştır. Hatta kılıcın gücünün o kadar büyük olduğu söylenmişti ki yanlış ellerde büyük yıkımlara yol açabilecek bir silah olduğu bile vurgulanmıştı. Kılıcın en dikkat çekici özelliği sıradan bir savaş silahı olmaktan çok antik bir süper silah olarak tanımlanmasıydı. Hikayede bu kılıcın ortaya çıkması bile büyük bir tehdit olarak kabul ediliyordu. Bu da onun yalnızca keskin bir bıçak değil, çok daha büyük bir yıkım potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yani bu kılıç yalnızca fiziksel gücüyle değil, efsanevi ve tarihsel bir güçle de ilişkilendiriliyor. Bu yüzden Benten evrenindeki birçok silaha göre çok daha korkulan ve aranan bir güç haline gelmişti. Ancak Sword of Ekchuash'ın önemli bir zayıflığı da vardı. O da son derece eski ve kırılgan olmasıydı. Bölümde kılıç bulunduğunda neredeyse binlerce yıllık olduğu için dayanıklılığını kaybetmiş durumdaydı ve kısa süre sonra parçalanarak toza dönüşmüştü. Yani teoride inanılmaz güçlü bir silah olmasına rağmen pratikte uzun süre kullanılabilecek bir dayanıklılığa sahip değildi. Bu durum kılıcın potansiyeliyle gerçekten kullanım gücü arasında büyük bir fark olduğunu gösteriyor. Tam da bu yüzden bu kılıcı 3. sıraya
şuraya koymak oldukça mantıklıdır. Çünkü anlatılanlara göre yıkım potansiyeli son derece yüksek ve evrende büyük bir tehdit olarak kabul edilebilen bir silahtır. Ancak aşırı eski olması ve kısa sürede parçalanması onun mutlak zirvede yer almasını engelliyor. Yani Sword of Ekchuash inanılmaz bir güce sahip olsa da dayanıklılık konusundaki büyük zayıflığı nedeniyle listenin en tepesine çıkamaz. Buna rağmen sahip olduğu efsanevi güç ve evrendeki itibarı sayesinde Ben 10 serisinin en güçlü kılıçlarından biri olarak üst sıralarda yer almayı hak ediyor. 2 numara Ascalon. Ben 10 Ultimate Alien serisinde gördüğümüz Ascalon, Ben 10 evrenindeki en güçlü ve en kompleks silahlardan biridir. Bu kılıç sıradan bir enerji silahı değildir. Galvanların en büyük dahilerinden biri olan Azmu tarafından yaratılmış ileri düzey bir teknolojidir. Hatta seri içinde öğrendiğimiz kadarıyla Azmut bu silahı Omnitrix'ten yüzyıllar önce yapmıştır. Ascalon'un gücünün kaynağı evrendeki temel güçleri manipüle edebilmesidir. Yani bu kılıç sadece kesme gücü olan bir silah değildir. Enerji, uzay ve bazı fiziksel kuvvetleri kontrol edebilen çok yönlü bir güçtür. Ascalon'un en büyük özelliği kullanıcıyı doğrudan güçlendirmesidir. Kılıcı kullanan kişi bir anda mavi gümüş bir şövalye zırhıyla kaplanır ve bu zırh hem fiziksel saldırılara hem de güçlü enerji patlamalarına karşı yüksek seviyede koruma sağlar. Ayrıca kullanıcıya ekstra güç ve dayanıklılık verir. Kılıcın saldırı gücü de oldukça yüksektir. Ascalon devasa enerji dalgaları ve ışınları fırlatabilir. Tek bir savuruşta uzayda yarık açıp portal oluşturabilir. Enerji bariyerleri ve kalkanlar yaratabilir. Döndürülerek kullanıldığında kasırga benzeri rüzgarlar oluşturabilir. Rakiplerine saplandığında onların enerjisini emebilir. Kullanıcıyla telekinetik bağ kurarak elden düşse bile geri dönebilir. Bu kılıcın dayanıklılığı da inanılmazdır. Metal ve güçlü zırhları kolayca kesebilir, yoğun lazer saldırılarını geri sektirebilir ve hatta çok büyük patlamalara bile dayanabilir. Ascalon'un gücünü gösteren en önemli olay evrenin en büyük tehditlerinden biri olan Dagon ile olan mücadelesidir. Geçmişte Sir George bu kılıcı kullanarak Dagon'un kalbini söküp onu başka bir boyuta mühürlemişti. Yani bu kılıç kozmik ölçekte bir varlığı durdurabilecek güçte bir silah olarak gösterilmişti. Daha sonra Ben 10'ında bu kılıcı kullanarak Dagon'un gücünü absorbe etmiş Vilgax'ı yenmeyi başarmıştı. Bu feat Ascalon'un sadece güçlü bir silah değil, aynı zamanda evrensel tehditlere karşı kullanılabilecek bir güç olduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar güçlü bir silahın bazı önemli zaafları da vardı. En büyük sorun kullanıcıya bağımlı olmasıydı. Kılıç ne kadar güçlü olursa olsun onu kullanan kişinin iradesi ve kontrolü yeterli değilse gücü tehlikeli hale gelebilirdi. Seride Azmus bile bu gücün kullanıcıyı yozlaştırabileceğini veya kontrolünü kaybettirebileceğini söylemişti. Ayrıca Ascalon'un gücü o kadar büyüktü ki yanlış kullanılırsa bir gezegeni yok edebilecek kadar yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden Azmut bu silahın kullanılmasını her zaman riskli görmüştür. Ascalon, Ben 10 evreninde gördüğümüz en güçlü kılıçlardan biridir. Evrenin temel güçlerini manipüle edebilmesi, kullanıcıya zırh ve büyük enerji saldırıları vermesi, hatta kozmik tehditlere karşı kullanılabilmesi onu inanılmaz derecede güçlü yapıyor. Ancak gücü çok büyük olsa da tamamen kontrol edilebilir değildir ve büyük ölçüde kullanıcıya bağlıdır. Bu yüzden listede ikinci sırada yer alması oldukça mantıklıdır. Çünkü Ascalon olağanüstü güçlü, çok yönlü ve evrensel seviyede etki gösterebilen bir silahtır. Fakat gücünün riskli olması ve kontrolünün zor olması onu listenin zirvesinden bir adım geride bırakıyor. 1 numara Celestial Sword. Yer böyle son bulamaz. Ne yapıyorsun? Bir şeye dikkat çekiyorum. Burada bir Celestial Sapien DNA'sı olduğunu söylemedin. Seni çakal. Skirt seni dahi yapıştı. Ben 10 Universe finalinde yalnızca çok kısa bir sahnede gördüğümüz Celestial Sword aslında Ben 10 evrenindeki en sıra dışı ve potansiyel olarak en güçlü silahlardan biridir. Bu kılıç seri içinde Skirt tarafından oluşturulmuştu. Skirt bildiğiniz üzere bir silamboid olduğu için farklı uzay DNA'larını kullanarak çeşitli silahlar üretebiliyordu. Ve Universe serisinin final bölümünde de Skirt Omnitrix'te bulunan Alien X DNA'sını kullanarak bir kılıç oluşturmuştu. Ve bu silah Celestial Sword olarak karşımıza çıkmıştı. Bu kılıcı özel yapan şey kaynağının doğrudan Celestial Sapien DNA'sı olmasıydı. Celestial Sapienler Ben 10 evreninde gerçekliği bükebilen, zamanı ve uzayı manipüle
manipüle edebilen kozmik varlıklardı. Bu yüzden onların DNA'sından oluşturulmuş bir silahın gücü sıradan enerji veya teknoloji tabanlı kılıçlardan çok daha farklı bir seviyededir. Celestial Sword yalnızca keskin bir silah değildir. Aynı zamanda Celestial Sapien enerjisi barındıran bir araçtır. Yani teorik olarak gerçekliği etkileyebilecek bir güce sahiptir. Bunu destekleyen önemli bir sahne de seri içinde mevcuttur. Final bölümünde parlak taş formundayken Ben Tennysson Annihilag'ı koruyan güçlü bariyeri kırmaya çalışır fakat bunu başaramaz. Yani parlak taşın güçlü enerji saldırıları bile bu korumayı aşamaz. Ancak daha sonra Celestial Sword kullanıldığında kılıç bu bariyeri kolayca parçalayabilir. Burada önemli olan nokta kılıcın yalnızca keskinliği değildir. Aynı zamanda Celestial Sapien DNA'sından gelen gerçeklik bükme potansiyelidir. Yani kılıç sıradan bir enerji saldırısının başaramadığı şeyi gerçekliği etkileyen gücü sayesinde başarır. Tabii bu kılıcın bir dezavantajı da vardır. Dizide yalnızca çok kısa bir sahnede görünüyor ve bu yüzden detaylı şekilde test edildiğini görmüyoruz. Yani gösterilen başarı sayısı sınırlıdır. Ancak kökeni ve o kısa sahnede gösterdiği feat bu silahın potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu açıkça gösteriyor. Tam da bu yüzden Celestial Sword'u listenin birinci sırasına koymak oldukça mantıklıdır. Çünkü diğer kılıçlar güçlü enerji saldırıları yapabilir veya dayanıklı savunmaları kesebilir. Fakat Celestial Sword'un kaynağı doğrudan Celestial Sapien DNA'sıdır ve gerçekliği etkileyebilen bir güç barındırır. Üstelik parlak dışın kıramadığı Annihilag bariyerini parçalayabilmesi onun Benten evrenindeki en güçlü ve en özel kılıçlardan biri olduğunu gösterir. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Benten serisinde görmüş olduğumuz en güçlü 10 kılıç arasında bir güç sıralaması yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.